Rabbin Yeşu'ya buyruğu bölüm 1 Rab, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısının oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi, kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa'ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat ırmağından bütün Hitit ülkesi dahil batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak, nasıl Musa ile birlikte oldumsa, seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı, atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Yeşu'nun halka buyruğu bunun üzerine Yeşu, halkın görevlilerine şöyle buyurdu, ordugahın ortasından geçip halka şu buyruğu verin, kendinize kumanya hazırlayın. Çünkü Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinmek için 3 gün sonra Şeria ırmağını geçeceksiniz. Yeşu, Ruben ve Ged oymaklarına ve Manaşşe oymağının yarısına da şöyle dedi, Rabbin kulu Musa'nın, Tanrınız Rab bu ülkeyi size verip sizi rahata erdirecek dediğini anımsayın. Kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız Şeria ırmağının doğusunda, Musa'nın size verdiği topraklarda kalsın. Ama sizler, bütün yiğit savaşçılar, silahlı olarak kardeşlerinizden önce ırmağı geçip onlara yardım edin. Rab sizi rahata erdirdiği gibi, onları da rahata erdirecek. Onlar Tanrınız Rabbin vereceği ülkeyi mülk edindikten sonra siz de mülk edindiğiniz topraklara, Rabbin kulu Musa'nın Şeria ırmağının doğusunda size verdiği topraklara dönüp oraya yerleşin. Önderler Yeşu'ya, bize ne buyurduysan yapacağız diye karşılık verdiler, bizi nereye gönderirsen gideceğiz. Her durumda Musa'nın sözünü dinlediğimiz gibi, senin sözünü de dinleyeceğiz. Yeter ki, Musa ile birlikte olmuş olan Tanrın Rab seninle de birlikte olsun. Sözünü dinlemeyen, buyruklarına karşı gelip başkaldıran ölümle cezalandırılacaktır. Yeter ki, sen güçlü ve yürekli ol. Rahav ve Casuslar bölüm 2'nin oğlu Yeşu Şittim'den gizlice 2 casus gönderdi. Gidip ülkeyi, özellikle de Eriha'yı araştırın dedi. Böylece yola çıkan casuslar, Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada geçirdiler. Bu arada Eriha kralına, ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi diye haber verildi. Bunun üzerine Eriha kralı, Rahav'a, sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar diye haber gönderdi, çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. 2 adamı saklamış olan Rahav, adamların bana geldikleri doğru dedi, ama ben nereli olduklarını bilmiyordum. Karanlık basar basmaz, kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz. Aslında kadın onları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğu keten saplarının altına gizlemişti. Kralın adamları ise casusları Şeria ırmağının geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz kapı sürgülenmişti. Damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyoru dedi, sizden ötürü dehşete kapıldık, ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria ırmağının ötesindeki Amorlu 2 krala Sihon ve Og'a neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Tanrıdır. Size iyilik ettiğim gibi, siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen Rab adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin. Adamlar, eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız, yerinize ölmeye hazırız dediler.
Rab bu ülkeyi bize verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız. Kent surlarında bir evde oturan Rahav, adamları iple pencereden aşağı indirdi. Onlara, dağa çıkın, yoksa siz kovalayanlarla karşılaşabilirsiniz dedi, onlar dönene kadar 3 gün orada saklanın. Sonra yolunuza devam edersiniz. Adamlar Rahav'a, bize içirdiğin andı tutmasına tutarız dediler, ama ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğin pencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerinle babanın bütün ev halkını yanına, kendi evine topla. Evinin kapısından dışarıya çıkan, kendi kanından sorumlu olacak, böyle biri için sorumluluk kabul etmeyiz. Ama seninle birlikte evinde olan herhangi birine gelecek zarardan biz sorumluyuz. Ancak bu yaptıklarımızı açığa vurursan, içirdiğin ant bizi bağlamaz. Kadın, dediğiniz gibi olsun, diye karşılık verdi. Onları yola çıkarıp uğurladıktan sonra kırmızı ipi pencereye bağladı. Adamlar ayrılıp dağa çıktılar, kendilerini kovalayanlar dönünceye dek 3 gün orada kaldılar. Kovalayanlar yol boyu onları aradılarsa da bulamadılar. 2 adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağı geçip Nun oğlu Yeşu'nun yanına vardılar ve başlarından geçen her şeyi ona anlattılar. Yeşu'ya, Rab gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti dediler, orada yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. İsrailliler Şera ırmağını geçiyor. Bölüm 3 Sabah erkenden kalkan Yeşu, bütün İsrail halkıyla birlikte Şittim'den yola çıkıp Şera ırmağına kadar geldi. Irmağı geçmeden orada konakladılar. 3. günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler halka, Levili kâhinlerin Tanrınız Rabbin antlaşma sandığını yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin diye buyurdular, böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz. Çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama antlaşma sandığına yaklaşmayın, sandıkla aranızda 2000 arşın kadar bir aralık kalsın. Dipnot, 2000 arşın, yaklaşık 900 metre Yeşu halka, kendinizi kutsayın dedi, çünkü Rab yarın aranızda mucizeler yaratacak. Yeşu kâhinlere, antlaşma sandığını yüklenip halkın önüne geçin dedi. Böylece kâhinler sandığı yüklenip halkın önünde yürümeye başladılar. Bu arada Rab Yeşu'ya şöyle dedi, Musa'yla birlikte olduğum gibi, seninle de birlikte olduğumu anlamaları için bugün seni bütün İsrail halkının gözünde yüceltmeye başlayacağım. Antlaşma sandığını taşıyan kâhinlere, Şera ırmağının kıyısına varınca suda biraz ilerleyip durun diye buyruk ver. Yeşu İsrail halkına, yaklaşın, Tanrınız Rabbin söylediklerini dinleyin dedikten sonra ekledi, yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hivi, Periz, Girgaş, Amor ve Yevus halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız, bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı, sizden önce Şera ırmağını geçecek. Şimdi her oymaktan birer kişi olmak üzere İsrail oymaklarından kendinize 12 adam seçin. Bütün yeryüzünün egemeni Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kâhinlerin ayakları Şera ırmağının sularına değer değmez, yukarıdan aşağıya akan sular kesilip bir yığın halinde birikecek. Halk Şera ırmağını geçmek üzere konakladığı yerden yola çıktı. Antlaşma sandığını taşıyan kâhinler önden gidiyorlardı. Sandığı taşıyan kâhinler ırmağın kıyısına varıp suya ayak bastıklarında Şera ırmağı, ekin biçme zamanında kabarır, kıyılarını basar ta yukarıdan gelen sular durdu, çok uzaklarda, Saretan yakınında bulunan Adam kentinde bir yığın halinde yükselmeye başladı. Öyle ki, Arava Lut gölüne akan sular tümüyle kesildi. Halk Eriha'nın karşısından ırmağı geçti. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kâhinler, halkın tamamı ırmağı geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti. Irmaktan alınan taşlar bölüm 4 halkın tümü Şera ırmağını geçtikten sonra Rab Yeşu'ya şöyle seslendi, her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan 12 adam seçin. Onlara şunu buyurun, buradan, Şera ırmağının ortasından, kâhinlerin ayaklarını sağlam biçimde bastıkları yerden birer taş alın. Bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yere koyun. Böylece Yeşu İsrail'in her oymağından birer kişi olmak üzere seçtiği 12 adamı çağırdı. Onlara, ırmağın ortasına, Tanrınız Rabbin antlaşma sandığına kadar gidin diye buyurdu, İsrail halkının oymak sayısına göre her biriniz omuzuna birer taş alsın.
Bunlar sizin için bir anı olacak. Çocuklarınız ileride, bu taşların sizin için anlamı ne? Diye sorduklarında, onlara diyeceksiniz ki, Şera ırmağının suları Rabbin antlaşma sandığının önünde kesildi. Antlaşma sandığı ırmaktan geçerken akan sular durdu. Bu taşlar sonsuza dek İsrail halkı için bu olayın anısı olacak. İsrailliler Yeşu'nun buyruğunu yerine getirdiler. Rabbin Yeşu'ya söylediği gibi, İsrail oymaklarının sayısına göre Şera ırmağının ortasından aldıkları 12 taşı konaklayacakları yere götürüp bir araya yığdılar. Yeşu ayrıca Şera ırmağının ortasına, antlaşma sandığını taşıyan kâhinlerin durduğu yere 12 taş diktirdi. Bu taşlar bugün de oradadır. Böylece Rabbin Yeşu'ya, halka iletilmek üzere buyurduğu her şey yerine getirilinceye dek, sandığı taşıyan kâhinler Şera ırmağının ortasında durdular. Her şey Musa'nın Yeşu'ya buyurduğu gibi yapıldı. Halk da çabucak ırmağı geçti. Halkın tümü geçtikten sonra kâhinler Rabbin antlaşma sandığı ile birlikte halkın önüne geçtiler. Ruben ve Ged oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısı, Musa'nın kendilerine buyurduğu gibi, silahlı olarak İsrail halkının önüne geçtiler. Böylece 40.000 kadar silahlı adam savaşmak üzere Rabbin önünde Eriha ovalarına girdi. Rab o gün Yeşu'yu bütün İsrail halkının gözünde yüceltti. Musa'ya yaşamı boyunca nasıl saygı gösterdilerse, Yeşu'ya da öyle saygı göstermeye başladılar. Rab Yeşu'ya, levha sandığını taşıyan kâhinlerin Şera ırmağından çıkmalarını buyur dedi. Yeşu da kâhinlere, Şera ırmağından çıkın diye buyurdu. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kâhinler Şera ırmağının ortasından ayrılıp karaya ayak basar basmaz ırmağın suları eskisi gibi akmaya ve kıyıları basmaya başladı. Halk Şera ırmağını 1. ayın 10. günü geçip Gilgal'da, Eriha'nın doğu sınırında konakladı. Yeşu ırmaktan alınan 12 taşı Gilgal'a dikti. Sonra İsrail halkına şöyle dedi, çocuklarınız bir gün size, bu taşların anlamı nedir? Diye soracak olurlarsa, onlara, İsrail halkı Şera ırmağının kurumuş yatağından geçti diyeceksiniz. Tanrınız Rab Kızıldeniz'i geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa, Şera ırmağını da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. Öyle ki, yeryüzünün bütün halkları Rabbin nedenli güçlü olduğunu anlasın, siz de Tanrınız Rab'den her zaman korkasınız. Bölüm 5 Rabbin Şera ırmağının sularını İsraillilerin önünde, halkın geçişi boyunca nasıl kuruttuğunu duyan batı yakasındaki Amorlu krallarla Akdeniz kıyısındaki Kenanlı krallar, İsraillilerden ötürü can derdine düştüler, korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Gilgal'daki sünnet olayı bu arada Rab, Yeşu'ya şöyle seslendi, kendine taştan bıçaklar yap ve İsraillileri eskisi gibi sünnet et. Böylece Yeşu taştan yaptığı bıçaklarla İsraillileri Givat Haralot'ta sünnet etti. Bunu yapmasının nedeni şuydu, İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşabilecek yaştaki bütün erkekler, Mısır'dan çıktıktan sonra çölden geçerken ölmüşlerdi. Mısır'dan çıkan erkeklerin hepsi sünnetliydi. Ama Mısır'dan çıktıktan sonra yolda, çölde doğan erkeklerin hiçbiri sünnet olmamıştı. İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde 40 yıl dolaştılar. Çünkü Rabbin sözünü dinlememişlerdi. Rab bize verilmek üzere atalarımıza söz verdiği süt ve bal akan ülkeyi onlara göstermeyeceğine ant içmişti. Rab onların yerine çocuklarını yaşattı. Sünnetsiz olan bu çocukları Yeşu sünnet etti. Çünkü yolda sünnet olmamışlardı. Bütün erkekler sünnet edildikten sonra yaraları iyileşinceye dek ordugahta kaldılar. Rab Yeşu'ya, Mısır'da uğradığınız utancı bugün üzerinizden kaldırdım dedi. Bugün de oraya Gilgal denmesinin nedeni budur. Dipnot, Gilgal, İbranice galal, kaldırmak, yuvarlanmak, fiilinden türetilmiştir. Gilgal'da, Eriha ovalarında konaklamış olan İsrail halkı, ayın 14. gününün akşamı Fısıh bayramını kutladı. Bayramın ertesi günü, tam o gün, ülkenin ürününden mayasız ekmek yaptılar ve kavrulmuş başak yediler. Ülkenin ürününden yemeleri üzerine ertesi gün men kesildi. Men kesilince İsrailliler o yıl Kenan topraklarının ürünüyle beslendiler. Eriha'nın düşüşü Yeşu Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde, kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak, sen bizden misin, karşı taraftan mı? Diye sordu. Adam, hiçbiri dedi,
ben Rabbin ordusunun komutanıyım, şimdi geldim. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. Efendimin kuluna buyruğu nedir? Diye sordu. Rabbin ordusunun komutanı, çarığını çıkar dedi. Çünkü bastığın yer kutsaldır. Yeşu söyleneni yaptı. Bölüm 6 Eriha kentinin kapıları İsrailliler yüzünden sımsıkı kapatılmıştı. Ne giren vardı, ne de çıkan. Rab Yeşu'ya, işte Eriha'yı, kralını ve yiğit savaşçılarını senin eline teslim ediyorum dedi. Siz savaşçılar, kentin çevresini günde bir kez olmak üzere 6 gün dolanacaksınız. Koç boynuzundan yapılmış birer boru taşıyan 7 kahin sandığın önünden gitsin. 7. gün kentin çevresini 7 kez dolanın, bu arada kahinler borularını çalsınlar. Kahinlerin koç boynuzu borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek. Nun oğlu Yeşu kahinleri çağırıp, Rabbin antlaşma sandığını alın dedi, 7 kahin, ellerinde koç boynuzu borularla sandığın önünde yürüsün. Sonra halka, kalkın, kentin çevresini dolanmaya başlayın dedi, silahlı öncüler Rabbin sandığının önünden gitsin. Yeşu'nun bunları halka söylemesinden sonra, koç boynuzu birer boru taşıyan 7 kahin borularını çalarak Rabbin önünde ilerlemeye başladılar. Onları Rabbin antlaşma sandığı izliyordu. Silahlı öncüler boru çalan kahinlerin önünden, artçılar da sandığın arkasından ilerliyor, bu arada borular çalınıyordu. Yeşu halka şu buyruğu verdi, savaş naraları atmayın, sesinizi yükseltmeyin. Bağırın diyeceğim güne dek ağzınızdan tek bir söz çıkmasın. Buyruğumu duyunca bağırın. Halk Rabbin sandığıyla birlikte kentin çevresini bir kez dolandı, sonra ordugaha dönüp geceyi orada geçirdi. Ertesi sabah Yeşu erkenden kalktı. Kahinler de Rabbin sandığını yüklendiler. Koç boynuzu borular taşıyan 7 kahin Rabbin sandığının önünde ilerliyor, bir yandan da borularını çalıyorlardı. Silahlı öncüler onların önünden gidiyor, artçılar da Rabbin sandığını izliyordu. Bu arada borular sürekli çalınıyordu. Böylece 2. günde kentin çevresini bir kez dolanıp ordugaha döndüler. Aynı şeyi 6 gün yinelediler. 7. gün erkenden, şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde 7 kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün 7 kez dolandılar. Kahinler 7. turda borularını çalınca, Yeşu halka, bağırın Rab kenti size verdi dedi, kent, içindeki her şeyle birlikte, Rabbe koşulsuz adanmıştır. Yalnız gönderdiğimiz ulakları saklamış olan fahişe Rahav'la evindekiler sağ bırakılacak. Sakın Rabbe adanan herhangi bir şeye el sürmeyin. Adadığınız şeyleri alırsanız İsrail'in ordugahını felakete ve yıkıma sürüklersiniz. Bütün altınla gümüş, tunç ve demir eşya Rabbe ayrılmıştır. Bunlar Rabbin hazinesine girecek. Halk bağırmaya başladı, kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler. Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler. Yeşu ülkeye casus olarak gönderdiği 2 adama, o fahişenin evine gidin, ant içtiğiniz gibi, kadını ve bütün yakınlarını dışarı çıkarın dedi. Eve giren genç casuslar Rahav'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugahının yakınına getirdiler. Sonra kenti içindekilerle birlikte ateşe verdiler. Ancak altını ve gümüşü, tunç ve demir eşyayı Rabbin tapınağının hazinesine koydular. Yeşu fahişe Rahav'a, babasının ev halkıyla yakınlarına dokunmadı. Yeşu'nun Eriha'yı araştırmak için gönderdiği ulakları saklayan Rahav, bugün de İsraillilerin arasında yaşıyor. Bundan sonra Yeşu şöyle ant içti, bu kenti, Eriha'yı yeniden kurmaya kalkışan, Rabbin lanetine uğrasın. Buna kalkışan kişi büyük oğlunu kaybetme pahasına temel atacak, en küçük oğlunu kaybetme pahasına da kentin kapılarını yerine takacak. Rab Yeşu'yla birlikteydi. Yeşu'nun ünü ülkenin her yanına yayıldı. Akan'ın günahı bölüm 7 ne var ki, İsrailliler adanan eşyalar konusunda Rabbe ihanet ettiler. Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu,
Karmi oğlu Akan adanmış eşyaların bazılarını alınca, Rab İsraillilere öfkelendi. Yeşu, Eriha'dan Beytel'in doğusunda, Beytev'in yakınındaki Ay kentine adamlar göndererek, gidip ülkeyi araştırın dedi. Adamlar da gidip Ay kentini araştırdılar. Sonra Yeşu'nun yanına dönerek ona, bütün halkın oraya gidip yorulmasına gerek yok dediler, sayısı az olan Ay halkını yenmeye 2-3 bin kişi yeter. Kentin üzerine yürüyen 3.000 kadar İsrailli, Ay halkının önünde kaçmaya başladı. Ay halkı onlardan 36 kadarını öldürdü, sağ kalanları da kentin kapısından Şevarim'e dek kovaladı. Bayırdan aşağı kaçanları öldürdü. Korkudan İsraillilerin dizlerinin bağı çözüldü. Bunun üzerine Yeşu giysilerini yırtarak İsrail'in ileri gelenleriyle birlikte başından aşağı toprak döküp Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere kapandı ve akşama dek bu durumda kaldı. Ardından şöyle dedi, ey egemen Rab, bizi Amorluların eline teslim edip yok etmek için Mişera ırmağından geçirdin. Keşke halimize razı olup ırmağın ötesinde kalsaydık. Ya Rab, İsrail halkı dönüp düşmanlarının önünden kaçtıktan sonra ben ne diyebilirim? Kenanlılar ve ülkede yaşayan öbür halklar bunu duyunca çevremizi kuşatacak, adımızı yeryüzünden silecekler. Ya sen, ya Rab, kendi yüce adın için ne yapacaksın? Rab Yeşu'ya şöyle karşılık verdi, ayağa kalk neden böyle yüzüstü yere kapanıyorsun? İsrailliler günah işlediler. Onlarla yaptığım ve yerine getirmelerini buyurduğum antlaşmayı bozdular. Koşulsuz adanmış eşyaların bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizlediler ve yalan söylediler. İşte bu yüzden İsrailliler düşmana karşı tutunamıyor, arkalarını dönüp düşmanlarının önünden kaçıyor. Çünkü lanete uğradılar. Sizde bulunan adanmış eşyaları yok etmezseniz, artık sizinle birlikte olmayacağım. Kalk, halkı kutsa ve onlara de ki, kendinizi yarın için kutsayın. Çünkü İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor, ey İsrail, adanmış eşyaların bir kısmını aldınız. Bunları yok etmedikçe düşmanlarınızın karşısında dayanamazsınız. Sabah olunca oymak oymak dizilip sırayla öne çıkacaksınız. Rabbin belirleyeceği oymak, boy boy öne çıkacak. Rabbin belirleyeceği boy, aile aile öne çıkacak. Yine Rabbin belirleyeceği ailenin erkekleri teker teker öne çıkacak. Adanmış eşyaları aldığı belirlenen kişi, kendisine ait her şeyle birlikte ateşe atılacak. Çünkü Rabbin antlaşmasını bozup İsrail'de iğrenç bir günah işledi. Sabah erkenden kalkan Yeşu, İsrail halkını oymak oymak öne çıkardı. Bunlardan Yahuda oymağı belirlendi. Yahuda boylarını teker teker öne çıkardığında, Zerah boyu belirlendi. Zerahlılar aile aile öne çıkarıldığında Zavdi ailesi belirlendi. Zavdi ailesinin erkekleri teker teker öne çıkarıldığında Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan belirlendi. O zaman Yeşu Akan'a, oğlum dedi, İsrail'in Tanrısı Rabbin hakkı için doğruyu söyle, ne yaptın, söyle bana, benden gizleme. Dipnot, İsrail'in Tanrısı Rabbin hakkı için doğruyu söyle, İbranice İsrail'in Tanrısı Rabbe yücelik ver. Bu deyim birine ant içirmek için kullanılırdı. Akan, doğru diye karşılık verdi, İsrail'in Tanrısı Rabbe karşı günah işledim. Yaptığım şu, ganimetin içinde şinar işi güzel bir kaftan, 200 şekel gümüş, 50 şekel ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamayıp aldım. En altta gümüş olmak üzere, tümünü çadırımın ortasında toprağa gömdüm. Dipnot, şinar, yani Babil. 200 şekel, yaklaşık 2,3 kilogram, 50 şekel, yaklaşık 575 gram Yeşu'nun görevlendirdiği adamlar hemen çadıra koştular. Gömülmüş eşyaları orada buldular. Gümüş en alttaydı. Tümünü çadırdan çıkardılar, Yeşu'ya ve İsrail halkına getirip Rabbin önünde yere serdiler. Yeşu ile İsrail halkı, Zerah oğlu Akan'ı, gümüşü, altın külçeyi, kaftanı, Akan'ın oğullarıyla kızlarını, sığır ve davarlarıyla eşeğini, çadırıyla bütün eşyalarını alıp Akor Vadisi'ne götürdüler. Dipnot, Ako, sıkıntı anlamına gelir. Yeşu Akan'a, bizi neden bu felakete sürükledin? Dedi, Rab de bugün seni felakete sürükleyecek. Ardından bütün İsrail halkı Akan'ı taşa tuttu, kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı. Akan'ın üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Bu yığın bugün de duruyor. Bunun üzerine Rabbin öfkesi dindi.
Oranın bugün de Akor Vadisi diye anılmasının nedeni budur. Ay kentinin yıkılması bölüm 8 Rab Yeşu'ya, korkma, yılma dedi, bütün savaşçılarını yanına alıp Ay kentinin üzerine yürü. Ay kralını, halkını ve kenti bütün topraklarıyla birlikte sana teslim ediyorum. Eriha'ya ve kralına ne yaptıysan, Ay kentine ve kralına da aynısını yap. Ama mal ve hayvanlardan oluşan ganimeti kendinize ayırın. Kentin gerisinde pusu kur. Böylece Yeşu bütün savaşçılarıyla birlikte Ay kentinin üzerine yürümeye hazırlandı. Seçtiği 30.000 yiğit savaşçıyı geceleyin yola çıkarırken onlara şöyle buyurdu, gidip kentin gerisinde pusuya yatın. Kentin çok uzağında durmayın. Hepiniz her an hazır olun. Ben yanımdaki halkla birlikte kente yaklaşacağım. Bir önceki gibi, düşman kentten çıkıp üzerimize gelince, önlerinde kaçar gibi yapıp onları kentten uzaklaştırıncaya dek ardımızdan sürükleyeceğiz. Önceki gibi onlardan kaçtığımızı sanacaklar. Biz kaçar gibi yaparken, siz de pusu kurduğunuz yerden çıkıp kenti ele geçirirsiniz. Tanrımız Rab orayı elinize teslim edecek. Kenti ele geçirince ateşe verin. Rabbin buyruğuna göre hareket edin. İşte buyruğum budur. Ardından Yeşu onları yolcu etti. Adamlar gidip Beytel ile Ay kenti arasında, Ay kentinin batısında pusuya yattılar. Yeşuz geceyi halkla birlikte geçirdi. Yeşu sabah erkenden kalkarak halkı topladı. Sonra kendisi ve İsrail'in ileri gelenleri önde olmak üzere Ay kentine doğru yola çıktılar. Yeşu, yanındaki bütün savaşçılarla kentin üzerine yürüdü. Yaklaşıp kentin kuzeyinde ordugah kurdular. Kentle aralarında bir vadi vardı. Yeşu 5.000 kişi kadar bir güce Beytel ile Ay kenti arasında, kentin batısında pusu kurdurdu. Ardından hem kuzeyde ordugah kuranlar, hem batıda pusuya yatanlar savaş düzenine girdiler. Yeşu o gece vadide ilerledi. Bunu gören Ay kralı, kent halkıyla birlikte sabah erkenden kalktı. Zaman yitirmeden, İsraillilere karşı savaşmak üzere Arava bölgesinin karşısında belirlenen yere çıktı. Ne var ki, kentin gerisinde kendisine karşı kurulan pusudan habersizdi. Yeşu ile yanındaki İsrailliler, kent halkı önünde bozguna uğramış gibi, çöle doğru kaçmaya başladılar. Kentteki bütün halk İsraillileri kovalamaya çağrıldı. Ama Yeşu'yu kovalarken kentten uzaklaştılar. Ay kentiyle Beytel'den İsraillileri kovalamaya çıkmayan tek kişi kalmamıştı. İsraillileri kovalamaya çıkarlarken kent kapılarını açık bıraktılar. Rab Yeşu'ya, elindeki palayı Ay kentine doğru uzat, orayı senin eline teslim ediyorum dedi. Yeşu elindeki palayı kente doğru uzattı. Elini uzatır uzatmaz, pusudakiler yerlerinden fırlayıp kente girdiler, kenti ele geçirip hemen ateşe verdiler. Kentliler arkalarına dönüp bakınca, yanan kentten göklere yükselen dumanı gördüler. Çöle doğru kaçan İsrailliler de geri dönüp onlara saldırınca artık kaçacak hiçbir yerleri kalmadı. Pusuya yatmış olanların kenti ele geçirdiğini, kentten dumanlar yükseldiğini gören Yeşu ile yanındaki İsrailliler, geri dönüp Ay halkına saldırdılar. Kenti ele geçirenler de çıkıp saldırıya katılınca, kent halkı iki yönden gelen İsraillilerin ortasında kaldı. İsrailliler tek canlı bırakmadan hepsini öldürdüler. Sağ olarak tutsak aldıkları Ay kralını Yeşu'nun önüne çıkardılar. İsrailliler Ay kentinden çıkıp kendilerini kırsal alanlarda ve çölde kovalayanların hepsini kılıçtan geçirdikten sonra kente dönüp geri kalanları da kılıçtan geçirdiler. O gün Ay halkının tümü öldürüldü. Öldürülenlerin toplamı, kadın erkek, 12.000 kişiydi. Yeşu kentte yaşayanların tümü yok edilinceye dek pala tutan elini indirmedi. İsrailliler, Rabbin Yeşu'ya verdiği buyruk uyarınca, kentin yalnız hayvanlarıyla mallarını yağmaladılar. Ardından Yeşu Ay kentini ateşe verdi, yakıp yıkıp viraneye çevirdi. Yıkıntıları bugün de duruyor. Ay kralını ağaca asıp akşama dek orada bırakan Yeşu, güneş batarken cesedi ağaçtan indirerek kent kapısının dışına attırdı. Cesedin üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Bu yığın bugün de duruyor. Kutsal yasa halka okunuyor. Bundan sonra Yeşu Eval dağında İsrail'in tanrısı Rab'be bir sunak yaptı. Sunak, Rabbin kulu Musa'nın İsrail halkına verdiği buyruk uyarınca, Musa'nın yasa kitabında yazıldığı gibi yontulmamış, demir alet değmemiş taşlardan yapıldı.
Rab ve orada yakmalık sunular sundular, esenlik kurbanları kestiler. Yeşu Musa'nın İsrail halkının önünde yazmış olduğu kutsal yasanın kopyasını orada taş levhalara yazdı. Bütün İsrailliler, ileri gelenleriyle, görevlileriyle ve hakimleriyle birlikte yabancılar dahil Rabbin antlaşma sandığının iki yanında, yüzleri, sandığı taşıyan Levili kâhinlere dönük olarak dizildiler. Halkın yarısı sırtını Gerizim dağına, öbür yarısı da Eval dağına verdi. Çünkü Rabbin kulu Musa kutsanmaları için bu şekilde durmalarını daha önce buyurmuştu. Ardından Yeşu yasanın tümünü, kutsama ve lanetle ilgili bölümleri yasa kitabında yazılı olduğu gibi okudu. Böylece Yeşu'nun, yabancıların da aralarında bulunduğu kadınlı, çocuklu bütün İsrail topluluğuna, Musa'nın buyruklarından okumadığı tek bir söz kalmadı. Givonluların hilesi bölüm 9 Şera ırmağının ötesinde, dağlık bölgede, Şefela'da ve Lübnan'a kadar uzanan Akdeniz kıyısındaki bütün krallar Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus kralları olup bitenleri duyunca, Yeşu'ya ve İsrail halkına karşı hep birlikte savaşmak için bir araya geldiler. Givon halkı ise Yeşu'nun Eriha ve Ay kentlerine yaptıklarını duyunca hileye başvurdu. Kendilerine elçi süsü vererek eşeklerinin sırtına yıpranmış heybeler, eski, yırtık ve yamalı şarap tulumları yüklediler. Ayaklarında yıpranmış, yamalı çarıklar, sırtlarında da eski püskü giysiler vardı. Azık torbalarındaki bütün ekmekler kurumuş, küflenmişti. Adamlar Gilgal'daki ordugaha, Yeşu'nun yanına gittiler. Ona ve İsrail halkına, uzak bir ülkeden geldik dediler, bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz. Ama İsrailliler Hivlilere, sizinle neden antlaşma yapalım? Diye karşılık verdiler, belki de yakınımızda yaşıyorsunuz. D-Not, Hivliler, Givonlular Hiv halkındandı. Givonlular Yeşu'ya, biz senin kullarınız dediler. Yeşu, kimsiniz, nereden geliyorsunuz? Diye sordu. Onlar da, çok uzak bir ülkeden kalkıp geldik dediler. Çünkü Tanrın Rabbin ününü duyduk. Tanrın'la ilgili haberleri, Mısır'da yaptığı her şeyi, Şera ırmağının ötesindeki Amorlu iki krala, Heşbon kralı Sihon'a ve Aştarot'ta egemenlik süren Başan kralı Og'a neler yaptığını da duyduk. Bunun üzerine önderlerimiz ve ülkemizin bütün halkı bize şöyle dediler, onları karşılamak için yanınıza yiyecek alıp yola çıkın ve onlara, biz sizin kullarınızız, bunun için bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz deyin. Size gelmek için yola çıktığımız gün azık olarak evden aldığımız şu ekmekler sıcacıktı. Bakın şimdi, kurumuş, küflenmişler. Şarap doldurduğumuz şu tulumlar yeniydi, bakın nasıl sıyrılıp yırtılmış. Bunca yol geldiğimiz için giysilerimiz ve çarıklarımız yıprandı. İsrailliler, Rabbe danışmadan Givonluların sunduğu yiyecekleri aldılar. Yeşu da onları sağ bırakacağına söz verip onlarla bir barış antlaşması yaptı. Topluluğun önderleri de antlaşmaya bağlı kalacaklarına ant içtiler. Ne var ki, antlaşmadan 3 gün sonra Givonluların yakında, komşu topraklarda yaşadıklarını öğrendiler. Bunun üzerine yola çıkıp 3 gün sonra onların kentlerine vardılar. Bu kentler Givon, Kefira, Birot ve Kiryat Yearim'di. Ancak İsrailliler bunlara dokunmadılar. Çünkü topluluğun önderleri, İsrail'in tanrısı Rab adına ant içmişlerdi. Bu yüzden topluluk önderlere karşı söylenmeye başladı. Önderler ise, biz İsrail'in tanrısı Rab adına ant içtik, bu yüzden onlara el süremeyiz diye karşılık verdiler. Ant içtiğimiz için onları sağ bırakacağız, yoksa Tanrı'nın gazabına uğrarız. Sonra halka, onları sağ bırakalım dediler, ama bütün topluluk için odun kesip su çekmekle görevlendirilsinler. Böylece önderler vermiş oldukları sözü tuttular. Ardından Yeşu Givonluları çağırıp, yakınımızda yaşadığınız halde neden çok uzaktan geldiğinizi söyleyip bizi aldattınız? Dedi, bunun için artık lanetlisiniz. Hep köle kalacaksınız, Tanrımın tapınağı için odun kesip su çekeceksiniz. Givonlular, Efendimiz, Tanrın Rabbin kulu Musa'ya verdiği buyruğu duyduk diye karşılık verdiler, Musa'ya bütün ülkeyi size vermesini, ülkede yaşayanların hepsini yok etmenizi buyurduğunu duyduk. Sizden çok korktuk, can korkusuyla böyle davrandık. Şimdi senin elindeyiz. Sana göre adil ve doğru olanı yap. Bunun üzerine Yeşu onları İsraillilerin elinden kurtardı, öldürülmelerine izin vermedi.
O gün onları topluluk için ve gelecekte Rabbin seçeceği yerde yapılacak Rabbin sunağı için odun kesip su çekmekle görevlendirdi. Bugün de bu işi yapıyorlar. Amorluların yenilgiye uğratılması bölüm 10 Yeruşalim kralı Adoni-Sedek, Yeşu'nun Eriha'yı ele geçirip kralını ortadan kaldırdığı gibi, Ay kentini de ele geçirip tümüyle yıktığını, kralını öldürdüğünü, Givon halkının da İsraillilerle bir barış antlaşması yapıp onlarla birlikte yaşadığını duyunca, büyük korkuya kapıldı. Çünkü Givon, kralların yaşadığı kentler gibi büyük bir kentti, Ay kentinden de büyüktü ve yiğit bir halkı vardı. Bu yüzden Yeruşalim kralı Adoni-Sedek, Hevron kralı Hoham, Yarmut kralı Piram, Lakiş kralı Yafia ve Eglon kralı Devir'e şu haberi gönderdi, gelin bana yardım edin, Givon'a saldıralım. Çünkü Givon halkı Yeşu ve İsrail halkıyla bir barış antlaşması yaptı. Böylece Amorlu 5 kral Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş ve Eglon kralları ordularını topladılar, hep birlikte gidip Givon'un karşısında ordugah kurdular, sonra saldırıya geçtiler. Givonlular Gilgal'da ordugahta bulunan Yeşu'ya şu haberi gönderdiler, biz kullarını yalnız bırakma. Elini çabuk tutup yardımımıza gel, bizi kurtar. Çünkü dağlık bölgedeki bütün Amorlu krallar bize karşı birleşti. Bunun üzerine Yeşu bütün savaşçıları ve yiğit adamlarıyla birlikte Gilgal'dan yola çıktı. Bu arada Rab Yeşu'ya, onlardan korkma dedi, onları eline teslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak. Gilgal'dan çıkıp bütün gece yol alan Yeşu, Amorlulara ansızın saldırdı. Rab Amorluları İsraillilerin önünde şaşkına çevirdi. İsrailliler de onları Givon'da büyük bir bozguna uğrattılar, Beytoron'a çıkan yol boyunca, Azeka ve Makkeda'ya dek kovalayıp öldürdüler. Rab İsraillilerden kaçan Amorluların üzerine Beytoron'dan Azeka'ya inen yol boyunca gökten iri iri dolu yağdırdı. Yağan dolunun altında can verenler, İsraillilerin kılıçla öldürdüklerinden daha çoktu. Rabbin Amorluları İsraillilerin karşısında bozguna uğrattığı gün Yeşu halkın önünde Rabbe şöyle seslendi, dur, ey güneş, Givon üzerinde ve ay, sen de Ayalon vadisinde. Halk, düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar kitabında da yazılıdır. Güneş, yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu, batmakta gecikti. Ne bundan önce, ne de sonra Rabbin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı. Yeşu bundan sonra İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü. Amorlu kralların öldürülmesi Amorlu 5 kral kaçıp Makkeda'daki bir mağarada gizlenmişlerdi. Yeşu'ya, 5 kral Makkeda'daki bir mağarada gizlenirken bulundu diye haber verildi. Yeşu, mağaranın ağzına büyük taşlar yuvarlayın, orayı korumak için adamlar görevlendirin dedi, ama siz durmayın, düşmanı kovalayın, arkadan saldırıp kentlere ulaşmalarına engel olun. Tanrınız Rab onları elinize teslim etmiştir. Yeşu ve İsrailliler düşmanı çok ağır bir yenilgiye uğratıp tamamını yok ettiler. Kurtulabilenler surlu kentlere sığındı. Sonra bütün halk güvenlik içinde Makkeda'daki ordugaha, Yeşu'nun yanına döndü. Hiç kimse ağzını açıp İsraillilere karşı bir şey söyleyemedi. Sonra Yeşu adamlarına, mağaranın ağzını açın, 5 kralı çıkarıp bana getirin dedi. Onlar da 5 kralı Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş ve Eglon krallarını mağaradan çıkarıp Yeşu'ya getirdiler. Krallar getirilince, Yeşu bütün İsrail halkını topladı. Savaşta kendisine eşlik etmiş olan komutanlara, yaklaşın, ayaklarınızı bu kralların boyunları üzerine koyun dedi. Komutanlar yaklaşıp ayaklarını kralların boyunları üzerine koydular. Yeşu onlara, korkmayın, yılmayın, güçlü ve yürekli olun dedi, Rab savaşacağınız düşmanların hepsini bu duruma getirecek. Ardından 5 kralı vurup öldürdü ve her birini bir ağaca astı. Akşama dek öylece ağaçlara asılı kaldılar. Yeşu'nun buyruğu üzerine gün batımında kralların cesetlerini ağaçlardan indirdiler, gizlendikleri mağaraya atıp mağaranın ağzını büyük taşlarla kapadılar. Bu taşlar bugün de orada duruyor. Yeşu aynı gün Makkeda'yı aldı, kralını ve halkını kılıçtan geçirdi. Kentte tek canlı bırakmadı, hepsini öldürdü. Makkeda kralına da Eriha kralına yaptığının aynısını yaptı.
Güneydeki kentlerin ele geçirilmesi Yeşu İsrail halkıyla birlikte Makkeda'dan Livna'nın üzerine yürüyüp kente saldırdı. Rab kenti ve kralını İsraillilerin eline teslim etti. Yeşu kentin bütün halkını kılıçtan geçirdi. Tek canlı bırakmadı. Kentin kralına da Eriha kralına yaptığının aynısını yaptı. Bundan sonra Yeşu İsrail halkıyla birlikte Livna'dan Lakiş üzerine yürüdü. Kentin karşısında ordugah kurup saldırıya geçti. Rab Lakiş'i İsraillilerin eline teslim etti. Yeşu ertesi gün kenti aldı. Livna'da yaptığı gibi, halkı ve kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirdi. Bu arada Gezer kralı Horam Lakiş'e yardıma geldi. Yeşu onu ve ordusunu yenilgiye uğrattı, kimseyi sağ bırakmaksızın hepsini öldürdü. İsrail halkıyla birlikte Lakiş'ten Eglon üzerine yürüyen Yeşu, kentin karşısında ordugah kurup saldırıya geçti. Kenti aynı gün ele geçirdiler. Lakiş'te yaptığı gibi, halkı kentteki bütün canlıları o gün kılıçtan geçirip yok ettiler. Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Eglon'dan Hevron üzerine yürüyüp saldırıya geçti. Kenti aldılar, kralını, halkını ve köylerindeki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler. Eglon'da yaptıkları gibi, herkesi öldürdüler, kimseyi sağ bırakmadılar. Bundan sonra Yeşu İsrail halkıyla birlikte geri dönüp Devir'e saldırdı. Kralıyla birlikte Devir'i ve köylerini alıp bütün halkı kılıçtan geçirdi, tek canlı bırakmadı, hepsini öldürdü. Hevron'a, Livna'ya ve kralına ne yaptıysa, Devir'e ve kralına da aynısını yaptı. Böylece Yeşu dağlık bölge, Negev, Şefela ve dağ yamaçları dahil, bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünü yenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in tanrısı Rabbin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı, hepsini öldürdü. Kadeş Barnea'dan Gazze'ye kadar, Givon'a kadar uzanan bütün Goşen bölgesini egemenliği altına aldı. Bütün bu kralları ve topraklarını tek bir savaşta ele geçirdi. Çünkü İsrail'in tanrısı Rab İsrail'den yana savaşmıştı. Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü. Kuzeydeki kentlerin ele geçirilmesi bölüm 11 olup bitenleri duyan Hasır kralı Yavin, Madon kralı Yovava, Şimron ve Akşaf krallarına, dağlık kuzey bölgesinde, Kinnerit gölünün güneyindeki Aravada, Şefela'da ve batıda Dor kenti sırtlarındaki krallara, dipnot, Kinnerit gölü, yani Celile gölü. Doğu ve batı bölgelerindeki Kenan, Amor, Hitit, Periz halklarına ve dağlık bölgedeki Yevuslularla Hermon dağının eteğindeki Mispa bölgesinde yaşayan Hivlilere haber gönderdi. Bu krallar bütün ordularıyla, kıyıların kumu kadar sayısız askerleriyle, çok sayıdaki at ve savaş arabalarıyla yola çıktılar. Bütün bu krallar İsraillilere karşı savaşmak üzere birleşerek Merom suları kıyısına gelip hep birlikte ordugah kurdular. Bu arada Rab Yeşu'ya, onlardan korkma diye seslendi, onların hepsini yarın bu saatlerde İsrail'in önünde yere sereceğim. Atlarını sakatlayıp savaş arabalarını ateşe ver. Böylece Yeşu bütün ordusuyla birlikte Merom suları kıyısındaki kralların üzerine beklenmedik bir anda yürüdü ve onlara saldırdı. Rab onları İsraillilerin eline teslim etti. Onları bozguna uğratan İsrailliler, kaçanları Büyük Sayda'ya, Mısır Fotmayim'e ve doğuda Mispe Vadisi'ne kadar kovalayıp öldürdüler, kimseyi sağ bırakmadılar. Yeşu, Rabbin kendisine buyurduğu gibi yaptı, atlarını sakatladı, savaş arabalarını ateşe verdi. Yeşu bundan sonra geri dönüp Hasor'u ele geçirdi, Hasor kralını kılıçla öldürdü. Çünkü Hasır eskiden bütün bu krallıkların başıydı. İsrailliler kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirip yok ettiler. Soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler. Ardından Yeşu Hasor'u ateşe verdi. Böylece bütün bu kentlerle krallarını ele geçirdi. Rabbin kulu Musa'nın buyruğu uyarınca hepsini kılıçtan geçirip yok etti. Ancak, İsrailliler, Yeşu'nun ateşe verdiği Hasır dışında, tepe üzerinde kurulu kentlerden hiçbirini ateşe vermediler. Bu kentlerdeki bütün mal ve hayvanları ganimet olarak aldılar, insanların tümünü ise kılıçtan geçirip öldürdüler, soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler. Rabbin kulu Musa Rab'den aldığı buyrukları Yeşu'ya aktarmıştı. Yeşu bunlara uydu ve Rabbin Musa'ya buyurduklarını eksiksiz yerine getirdi. Böylece Yeşu, dağlık bölge, bütün Negev ve Goşen bölgesi, Şefela,
Arava ve İsrail dağlarıyla bu dağların etekleri, Ser yönünde yükselen Halak Dağı'ndan Hermon Dağı'nın altındaki Lübnan Vadisi'nde bulunan Baal-Gat'a varıncaya dek bütün toprakları ele geçirdi. Buraların krallarını yakalayıp öldürdü. Yeşu bu krallarla uzun süre savaştı. Gibeon'da yaşayan Hivliler dışında, İsraillilerle barış antlaşması yapan bir kent olmadı. İsrailliler öbür kentlerin hepsini savaşarak aldılar. Çünkü onları İsrail'e karşı savaşmaya kararlı yapan Rabbin kendisiydi. Böylece Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi, İsrailliler onlara acımadı, hepsini öldürüp yok ettiler. Yeşu bundan sonra Anaklıların üzerine yürüdü. Onları dağlık bölgeden, Hevron, Devir ve Anav'dan, Yahuda ve İsrail'in bütün dağlık bölgelerinden söküp attı. Kentleriyle birlikte onları tümüyle yok etti. İsraillilerin elindeki topraklarda hiç Anaklı kalmadı. Yalnız Gazze, Gat ve Aşdod'da sağ kalanlar oldu. Rabbin Musa'ya söylediği gibi, Yeşu bütün ülkeyi ele geçirdi ve İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü. Böylece savaş sona erdi, ülke barışa kavuştu. Yenilgiye uğratılan krallar bölüm 12 İsraillilerin bozguna uğrattığı, Şera Irmağı'nın doğusunda, Arava'nın bütün doğusu ile Arnon Vadisi'nden Hermon Dağı'na kadar topraklarını ele geçirdiği krallar şunlardır: Heşbon'da oturan Amorluların kralı Sihon, krallığı Arnon Vadisi kıyısındaki Aroer'den vadinin ortasından başlıyor, Ammonluların sınırı olan Yabbuk Irmağı'na dek uzanıyor, Gilat'ın yarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti. Burası Kinnerit Gölü'nden Arava-Lut Gölü'ne uzanıyor, doğuda Beyt Yeşima'da, güneyde de Pisga Dağı'nın yamaçlarına varıyordu. Sağ kalan Refalılardan, Aştarot ve Edrey'de oturan Başan kralı Oge kral Oge, Hermon Dağı, Salka, Geçurlularla Maakalıların sınırına kadar bütün Başan'ı ve Heşbon kralı Sihon'un sınırına kadar uzanan Gilat'ın yarısını yönetiyordu. Rabbin kulu Musa'nın ve İsraillilerin yenilgiye uğrattığı krallar bunlardı. Rabbin kulu Musa bunların topraklarını Ruben-Ged oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısına mülk olarak verdi. Lübnan Vadisi'ndeki Baal-Gad'dan, Ser yönünde yükselen Halak Dağı'na kadar Şera Irmağı'nın batısında bulunan toprakların kralları Yeşu ve İsraillilerin yenilgiye uğrattığı kralları şunlardır: Yeşu, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yebus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefela'yı, Arava bölgesini, dağ yamaçlarını, çölü ve Negev'i İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü. Eriha kralı, Beytel yakınındaki Ay kentinin kralı, Yeruşalim kralı, Hevron kralı, Yarmut kralı, Lakiş kralı, Eglon kralı, Gezer kralı, Devir kralı, Geder kralı, Horma kralı, Arat kralı, Livna kralı, Adullam kralı, Makkeda kralı, Beytel kralı, Tepua kralı, Hefer kralı, Afek kralı, Şaron kralı, Madon kralı, Hasır kralı, Şimron Meron kralı, Akşaf kralı, Taanak kralı, Megiddo kralı, Kedeş kralı, Karmel'deki Yokniyim kralı, Dor sırtlarındaki Dor kralı, Gilgal'daki Goyim kralı ve Tirsa kralı. Toplam 31 kral. Alınacak yerler bölüm 13. Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. Rab ona, RTIK yaşlandın, yaşın hayli ilerledi dedi, ama mülk olarak alınacak daha çok toprak var. Alınacak topraklar şunlardır: bütün Filist ve Geçur bölgeleri, Mısır'ın doğusundaki Şihor Irmağı'ndan, kuzeyde Ekron sınırlarına kadar uzanan bölge Kenanlılara ait sayılırdı. Gazze, Aşdod, Aşkılın, Gat ve Ekron adlı 5 Filist beyliği ve avlıların toprakları, güneyde bütün Kenan toprakları, Afe'ye, yani Amor sınırına kadar Saydalılara ait olan Meara, Gevalıların toprakları, Hermon Dağı eteğindeki Baal-Gad'dan Levo Hamat'a kadar doğu yönündeki bütün Lübnan toprakları. Lübnan'dan Misrefot Mayim'e dek uzanan dağlık bölgede yaşayanları, bütün Saydalıları İsraillilerin önünden söküp atacağım. Sana buyurduğum gibi, buraları Kura ile İsrailliler arasında mülk olarak bölüştür. Bu toprakları şimdiden 9 oymakla Manaşşe oymağının yarısı arasında mülk olarak bölüştür. Şera Irmağı'nın doğusundaki topraklar Manaşşe oymağının öbür yarısı ile Ruben ve Ged oymakları, Rabbin kulu Musa'nın Şera Irmağı'nın doğusundaki toprakları kendilerine vermesiyle mülkten paylarını almışlardı. Bu topraklar şunlardır: Arnon Vadisi kıyısında Aroer'den vadinin ortasındaki kentle Divon'a kadar uzanan Medeva yaylası,
Heşbon'da egemenlik sürmüş olan Amor kralı Sihon'un Emin sınırına kadar uzanan bütün kentleri, Gilat, Geçur ve Maaka toprakları, Hermon Dağı ile Salka'ya kadar bütün Başan, sağ kalan Refalılardan biri olup Aştarot ve Edrey'de egemenlik sürmüş olan Kral Og'un Başan'da kalan topraklarının tümü. Musa'nın, krallarını yenilgiye uğratıp ele geçirdiği topraklar bunlardı. İsrailliler Geçurluları ve Maakalıları topraklarından sürmediler, bunlar bugün de İsrailliler arasında yaşıyorlar. Musa, yalnız Levi oymağına topraktan pay vermedi. Rab'den aldığı buyruğa göre, Levililerin payı İsrail'in tanrısı Rab için yakılan sunulardı. Ruben oğullarına verilen topraklar Musa'nın boy sayısına göre Ruben oymağına verdiği topraklar şunlardır: Arnon Vadisi kıyısında Aroer'den vadinin ortasındaki kente kadar uzanan bölgeyle Medeva'nın çevresindeki yaylanın tümü, Heşbon ve buna bağlı yayladaki bütün kentler, Divin, Beymitbaal, Beytbaal Meon, Yahsa, Kedemot, Mefaat, Kiryatayim ve Sivma, vadideki tepede kurulu Seret Şahar, Beytiyir, Pisga yamaçları, Beyt-Yeşimot, yayladaki kentlerle Heşbon'da egemenlik sürmüş olan Amor kralı Sihon'un bütün ülkesi. Musa Sihon'u ve Sihon'un egemenliği altındaki topraklarda yaşayan Midyan beylerini Evi, Rekem, Sur, Hur ve Reva'yı yenilgiye uğratmıştı. Öldürülenler arasında İsraillilerin kılıçtan geçirdiği bir oğlu falcı Balam da vardı. Ruben oğullarının sınırı Şera ırmağına dayanıyordu. Ruben oğullarına, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülk olarak verilen kentler bunlardı. Gad oğullarına verilen topraklar Musa Ged oymağına da boy sayısına göre miras verdi. Verdiği topraklar şunlardı: Yazır bölgesi, bütün Gilat kentleri, Rabba yakınındaki Aroer'e kadar uzanan Ammonlulara ait toprakların yarısı, Heşbon'dan Ramat Mispe'ye ve Betonim'e, Mahanayim'den Devir sınırına kadarki bölge, Şera ovasındaki Beyterim, Beyt Nimra, Sukkot, Safon, Heşbon kralı Sihon'un topraklarından geri kalan bölüm, Kinneret gölünün güney ucuna kadar uzanan Şera ırmağının doğu yakası. Gad oğullarına, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülk olarak verilen kentler bunlardı. Musa, Manaşşe oymağının yarısına boy sayısına göre topraktan miras vermişti. Bu topraklar Mahanayim'den başlıyor. Başan kralı Og'un ülkesini bütün Başaynev yerin Başan'daki yerleşim birimlerinin tümünü, yani toplam 60 kenti, Gilat'ın yarısını, Başan kralı Og'un egemenliğindeki Aştarot ve Edrey kentlerini içine alıyordu. Buralar, Manaşşe oğlu Makir'in soyuna, boy sayısına göre Makir oğullarının yarısına ayrılmıştı. Musa'nın, Eriha'nın doğusunda, Şera ırmağının ötesinde kalan Moav ovalarındayken bölüştürdüğü topraklar bunlardır. Ama Levi oymağına topraktan pay vermedi. Söz verdiği gibi, onların mirası İsrail'in tanrısı Rabbin kendisidir. Şera ırmağının batısındaki toprakların bölüşülmesi bölüm 14 İsraillilerin Kenan'da mülk edindiği topraklara gelince, bu topraklar Kahin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boybaşları tarafından miras olarak İsrailliler arasında bölüştürülmüştür. Rabbin Musa aracılığıyla buyurduğu gibi, paylar 9 oymakla bir oymağın yarısı arasında kura ile bölüştürüldü. Çünkü Musa 2 oymakla yarım oymağın payını Şera ırmağının doğusunda vermişti. Ama onlarla birlikte Levililere mülkten pay vermemişti. Yusuf'un soyundan gelenler, Manaşşe ve Efraim diye 2 oymak oluşturuyordu. Levililere de yerleşecekleri kentler ve bu kentlerin çevresinde büyük ve küçük baş hayvanlarına ayrılan otlaklar dışında topraktan pay verilmedi. İsrailliler, Rabbin Musa'ya verdiği buyruğa göre hareket edip ülkeyi paylaştılar. Hevron Kalev'e veriliyor. Bu arada Yahudaoğulları Gilgal'da bulunan Yeşu'nun yanına geldiler. Kenizli Yefan oğlu Kalev Yeşu'ya şöyle dedi: Rabbin Kadeş Barnea'da Tanrı adamı Musa'ya senin ve benim hakkımda neler söylediğini biliyorsun. Rabbin kulu Musa ülkeyi araştırmak üzere beni Kadeş Barnea'dan gönderdiğinde 40 yaşındaydım. Gördüklerimi ona açık yüreklilikle ilettim. Ne var ki, benimle gelmiş olan soydaşlarım halkı korkuya düşürdüler. Ama ben tümüyle Tanrım Rabbin yolundan gittim. Bu nedenle Musa o gün, tümüyle Tanrım Rabbin yolundan gittiğin için ayak bastığın topraklar sonsuza dek sana ve oğullarına mülk olacak diye ant içti. Rab sözünü tuttu, beni yaşattı.
İsrailliler çölden geçerken Rabbin Musa'ya bu sözleri söylediği günden bu yana 45 yıl geçti. Şimdi 85 yaşındayım. Bugün de Musa'nın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm. O günkü gibi hala savaşa gidip gelecek güçteyim. Rabbin o gün söz verdiği gibi, bu dağlık bölgeyi şimdi bana ver. Orada Anaklıların yaşadığını ve surlarla çevrili büyük kentleri olduğunu o gün sen de duymuştun. Belki Rab bana yardım eder de, onun dediği gibi, onları oradan sürerim. Yeşu-Yefan oğlu Kalev'i kutsadı ve Hevron'u ona mülk olarak verdi. Böylece Hevron bugün de Kenizli Yefan oğlu Kalev'in mülküdür. Çünkü o, tümüyle İsrail'in tanrısı Rabbin yolundan gitti. Hevron'un eski adı Kiryat Arba'ydı. Arba, Anaklıların en güçlü adamının adıydı. Böylece savaş sona erdi ve ülke barışa kavuştu. Yahudaoğullarına verilen topraklar bölüm 15 boy sayısına göre Yahuda oymağına verilen bölge, güneyde Edom sınırına, en güneyde de Zin çölüne kadar uzanıyordu. Güney sınırları, Lut Gölü'nün güney ucundaki Körfez'den başlayıp Akrep geçidinin güneyine, oradan da Zin çölüne geçiyor, Kadeş Barnea'nın güneyinden Hesron'a ve Addar'a çıkıyor, oradan da Karka'ya kıvrılıyor, Asmon'u aşıp Mısır Vadisi'ne uzanıyor ve Akdeniz'de son buluyordu. Güney sınırları buydu. Doğu sınırı, Lut Gölü kıyısı boyunca Şera Irmağı'nın ağzına kadar uzanıyordu. Kuzey sınırı, Şera Irmağı'nın göl ağzındaki Körfez'den başlıyor, Beytobla'ya ulaşıp Beytaravan'ın kuzeyinden geçiyor, Rubenoğlu Bohan'ın taşına varıyordu. Sınır, Akor Vadisi'nden Devir'e çıkıyor, vadinin güneyinde Damim yokuşu karşısındaki Gilgal'a doğru kuzeye yöneliyor, buradan Eyn Şemeş sularına uzanarak Eyn Rogel'e dayanıyordu. Sonra Ben Hinnom Vadisi'nden geçerek Yevus kentinin Yeruşalim'in güney sırtlarına çıkıyor, buradan Refaim Vadisi'nin kuzey ucunda bulunan Hinnom Vadisi'nin batısındaki dağın doruğuna yükseliyor, oradan da Neftoa sularının kaynağına kıvrılıyor, Efron dağındaki kentlere uzanarak Baala'ya Kiryat Yearim'e dönüyordu. Baala'dan batıya, Ser dağına yönelen sınır, Yearim Kesalon dağının kuzey sırtları boyunca uzanarak Beyt Şemeş'e iniyor, Timna'ya varıyordu. Sonra Ekron'un kuzey sırtlarına uzanıyor, Şikeron'a doğru kıvrılarak Bağla dağına ulaştıktan sonra Yavni ile çıkıyor, Akdeniz'de son buluyordu. Batı sınırı Akdeniz'in kıyılarıydı. Yahudaoğullarından gelen boyların çepeçevre sınırları buydu. Yeşu, Rab'den aldığı buyruk uyarınca, Yahuda bölgesindeki Kiryat Arba'yı Hevron'u Yefan oğlu Kalev'e miras olarak verdi. Arba, Anaklıların atasıydı. Kalev, Anak'ın 3 torununu, onun soyundan gelen Şeşay, Ahim'in ve Talmay'ı oradan sürdü. Oradan eski adı Kiryat Sefer olan Devir kenti halkının üzerine yürüdü. Kalev, Kiryat Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi. Kenti Kalev'in kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. Kız Otniel'in yanına varınca, onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev, eşeğinden inen kızına, bir isteğin mi var? Diye sordu. Kız, bana bir armağan ver dedi, madem Negev'deki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver. Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi. Boy sayısına göre Yahudaoğulları oymağının payı buydu. Yahudaoğulları oymağının Edom sınırlarına doğru en güneyde kalan kentleri şunlardı, Kavseil, Eder, Yaur, Kina, Dimona, Adada, Kedeş, Hasır, Yitnın, Zif, Telem, Bilit, Hasır Hadat'ta, Keriot Hesrin Hasır Amam, Şema, Molada, Hasar Gadda, Heşmın, Beytpelet, Hasar Şuul, Beerşeva, Bizyotya, Bağla, İyim, Esem, Eltılat, Kesil, Horma, Ziklak, Medmana, Sansanna, Levaat, Şilhim, Ayin ve Rim'in, köyleriyle birlikte 29 kent. Şefela'dakiler, Eştaol, Sora, Aşna, Zanoa, Eyn Genim, Tepua, Enam, Yarmut, Adullam, Soko, Azeka, Şarayim, Aditayim, Gedera ve Gederotayim, köyleriyle birlikte 14 kent. Senan, Hadaşa, Migdalged, Dilan, Mispe, Yoktil, Lakiş, Bozkat, Eglon, Kabbon, Lahmaz, Kitliş, Gederit, Beytdagon, Naama ve Makkeda, köyleriyle birlikte 16 kent. Livna, Eter, Aşan, Yiftah, Aşna, Nesiv, Keila, Akziv ve Mareşa, köyleriyle birlikte 9 kent.
Kasaba ve köyleriyle birlikte Ekron, Ekron'un batısı, Aşdod'un çevresindeki bütün köyler kasaba ve köyleriyle birlikte Aşdod, Mısır Vadisi'ne ve Akdeniz'in kıyısına kadar kasaba ve köyleriyle birlikte Gazze. Dağlık bölgede Şamir, Yattir, Soko, Danna, Kiryat Sanna Devir Anav, Eştemo, Enim, Goşen, Holon ve Gilo, köyleriyle birlikte 11 kent. Arav, Duma, Eşan, Yanum, Beyt Tepoa, Afeka, Hümta, Kiryat Arba Hevron ve Siyir, köyleriyle birlikte 9 kent. Maon, Karmel, Zif, Yutta, Yizri, Yokdeam, Zanoa, Kayin, Giva ve Timna, köyleriyle birlikte 10 kent. Halhul, Beytsur, Gedor, Maarat, Beytanat ve El-Tekon, köyleriyle birlikte 6 kent. Kiryat Baal, Kiryat Yirim ve Rabba, köyleriyle birlikte 2 kent. Çölde Beytarava, Middin, Sekaka, Nivşan, Tuz kenti ve Eyn-Gedi, köyleriyle birlikte 6 kent. Yahudaoğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevusluları oradan çıkartamadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Yahudaoğullarıyla birlikte yaşıyorlar. Efraimoğullarına verilen topraklar bölüm 16 Kura'da Yusufoğullarına düşen toprakların sınırları, doğuda Eriha sularının doğusundan, Eriha'daki Şera ırmağından başlayarak çöle geçiyor, Eriha'dan Beytel'in dağlık bölgesine çıkıyor, Beytel'den Luz'a geçerek Arklıların sınırına, Atarot'a uzanıyordu. Sınır batıda Yafletlilerin topraklarına, aşağı Beytor'un bölgesine, oradan da Gezer'e iniyor ve Akdeniz'de son buluyordu. Böylece Yusuf'un soyundan gelen Manaşşe ve Efraim paylarını almış oldular. Boy sayısına göre Efraimoğullarına pay olarak verilen toprakların sınırları, doğuda Etrit Addar'dan yukarı Beytoron'a kadar uzanarak Akdeniz'e varıyordu. Sınır kuzeyde Mikmetat'ta doğuya, Taanat Şilo'ya dönüyor, kentin doğusundan geçip Yanoah'a uzanıyor, buradan Atarot ve Nara'ya iniyor, Eriha'yı aşarak Şera ırmağına ulaşıyordu. Sınır Tepoah'tan batıya, Kana Vadisi'ne uzanıp Akdeniz'de son buluyordu. Boy sayısına Göre Efraimoğulları oymağının payı buydu. Ayrıca Manaşşe oğullarına düşen payda da Efraimoğullarına ayrılan kentler ve bunlara bağlı köyler vardı. Ne var ki, Efraimoğulları Gezer'de yaşayan Kenanlıları buradan sürmediler. Kenanlılar bugüne kadar Efraimoğulları arasında yaşayıp onlara ücretsiz hizmet etmek zorunda kaldılar. Manaşşe oğullarına düşen topraklar bölüm 17 Yusuf'un büyük oğlu Manaşşe'nin oymağı için kura çekildi. Gilat ve Başan, Manaşşe'nin ilk oğlu Makir'e verilmişti. Çünkü Gilatlıların atası olan Makir büyük bir savaşçıydı. Manaşşe soyundan gelen öbürleri Avyezir, Helek, Asriyel, Şekem, Hefer ve Şemid oğulları bu kuranın içindeydi. Bunlar boylarına göre Yusuf oğlu Manaşşe'nin erkek çocuklarıydı. Bunlardan Manaşşe oğlu, Makir oğlu, Gilat oğlu, Hefer oğlu Selofhat'ın erkek çocuğu olmadı, yalnız Mahla, Noa, Hobla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı. Bunlar, kahin Elazar'a, Nun oğlu Yeşu'ya ve önderlere gidip şöyle dediler, Rab, Musa'ya erkek akrabalarımızla birlikte bize de mirastan pay verilmesini buyurdu. Rabbin bu buyruğu üzerine Yeşu, amcalarıyla birlikte onlara da mirastan pay verdi. Böylece Manaşşe oymağına Şera ırmağının doğusundaki Gilaf Başan bölgelerinden başka 10 pay verildi. Çünkü Manaşşe'nin kız torunları da erkek torunların yanı sıra mirastan pay almışlardı. Gilat bölgesi ise Manaşşe'nin öbür oğullarına verilmişti. Manaşşe sınırı Aşer sınırından Şekem yakınındaki Mikmeta'da uzanıyor, buradan güneye kıvrılarak Tepoa halkının topraklarına varıyordu. Tepoa kentini çevreleyen topraklar Manaşşe'nindi. Ama Manaşşe sınırındaki Tepoa kenti Efraimoğullarına aitti. Sonra sınır Kana Vadisi'ne iniyordu. Vadinin güneyinde Manaşşe kentleri arasında Efraim'e ait kentler de vardı. Manaşşe sınırları vadinin kuzeyi boyunca uzanarak Akdeniz'de son buluyordu. Güneydeki topraklar Efraim'in, kuzeydeki topraklarsa Manaşşe'nindi. Böylece Manaşşe bölgesi Akdeniz'le, kuzeyde Aşer'le ve doğuda İssakar'la sınırlanmıştı. İssakar ve Aşer'e ait topraklardaki Beyt-Şi'in ve köyleri, Yivliim'la köyleri, Dor, yani Dor sırtları halkıyla köyleri, Dor halkıyla köyleri, Taanak halkıyla köyleri, Megiddo halkıyla köyleri Manaşşe'ye aitti. Ne var ki, Manaşşeoğulları bu kentleri tümüyle ele geçiremediler. Çünkü Kenanlılar buralarda yaşamaya kararlıydı.
İsrailliler güçlenince, Kenanlıları sürecek yerde, onları angaryasına çalıştırmaya başladılar. Yusufoğulları Yeşu'ya gelip, mülk olarak bize neden tek kurayla tek pay verdin? Dediler, çok kalabalığız. Çünkü Rab bizi bugüne dek alabildiğine çoğalttı. Yeşu, o kadar kalabalıksanız ve Efraim'in dağlık bölgesi size dar geliyorsa, Perizlilerin ve Refalıların topraklarındaki ormanlara çıkıp kendinize yer açın diye karşılık verdi. Yusufoğulları, dağlık bölge bize yetmiyor dediler. Ancak hem Beyt-Şi'in ve köylerinde, hem de Yizriil Vadisi'nde oturanların, ovada yaşayan bütün Kenanlıların demirden savaş arabaları var. Yeşu Yusufoğullarına, Efraim ve Manaşşe oymaklarına şöyle dedi, kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz. Tek kuraya kalmayacaksınız. Dağlık bölgede sizin olacak. Orası ormanlıktır, ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür, demirden savaş arabalarına sahiptirler ama, yine de onları sürersiniz. Öbür toprakların bölüşülmesi bölüm 18 ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi. Orada buluşma çadırını kurdular. Ne var ki, mülkten henüz paylarını almamış 7 İsrail oymağı vardı. Yeşu İsraillilere, bu uyuşukluğu üzerinizden ne zaman atacaksınız, atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği toprakları ele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz? Dedi. Her oymaktan 3'er adam seçin. Onları, ülkeyi incelemeye göndereceğim. Mülk edinecekleri yerlerin sınırlarını belirleyip kayda geçirerek yanıma dönsünler. Bu toprakları 7 bölgeye ayırsınlar. Yahuda güney bölgesinde, Yusufoğulları kuzey bölgesinde kalsın. 7 bölgeyi belirleyip kayda geçirdikten sonra, sonucu bana getirin. Burada, Tanrımız Rabbin önünde aranızda kura çekeceğim. Levililere gelince, onların aranızda payı yoktur. Mirasları Rab için kâhinlik yapmaktır. Ged ve Ruben oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısı ise Rabbin kulu Musa'nın Şera ırmağının doğusunda kendilerine verdiği mülkü almış bulunuyorlar. Yeşu, toprakları kayda geçirmek için yola çıkmak üzere olan adamlara, gidip toprakları inceleyin, kayda geçirip yanıma dönün diye buyurdu, sonra burada, Şilo'da, Rabbin önünde sizin için kura çekeceğim. Adamlar yola çıkıp ülkeyi dolaştılar, kent kent, 7 bölge halinde kayda geçirdikten sonra Şilo'da, ordugahta bulunan Yeşu'nun yanına döndüler. Yeşu Şilo'da Rabbin önünde onlar için kura çekti ve toprakları İsrail oymakları arasında bölüştürdü. Benyamin oğullarına verilen topraklar boy sayısına göre Benyamin oğulları oymağı için kura çekildi. Paylarına düşen bölge Yahuda oğullarıyla Yusuf oğullarının toprakları arasında kalıyordu. Topraklarının sınırı kuzeyde Şera ırmağından başlıyor, Eriha'nın kuzey sırtlarına doğru yükselerek batıda dağlık bölgeye uzanıyor, Beytev'in kırlarında son buluyordu. Sınır oradan Luz'a Beytel'e Luz'un güney sırtlarına geçiyor, aşağı Beytoron'un güneyindeki dağın üzerinde kurulu Atrotaddar'a iniyor, bölgenin batısında Beytoron'un güneyindeki dağdan güneye dönüyor ve Yahudaoğullarına ait Kiryat Bal Kiryat Yirim kentinde son buluyordu. Bu batı tarafıydı. Güney tarafı Kiryat Yirim'in batı varoşlarından başlıyor Neftoa sularının kaynağına uzanıyordu. Dipnot, batı varoşlarından başlıyor ya da varoşlarından başlayıp batıya yöneliyor. Sınır buradan Refaim Vadisi'nin kuzeyindeki Ben Hinnom Vadisi'ne bakan dağın yamaçlarına varıyor, Hinnom Vadisi'ni geçip Yevus'un güney sırtlarına, oradan da Eyn Rogel'e iniyordu. Kuzeye kıvrılan sınır Eyn Şemeş ve Adamim yokuşunun karşısındaki Gelilot'a çıkıyor, Ruben oğlu Bohan'ın taşına iniyor, sonra Arava Vadisi'nin kuzey sırtlarından geçip Arava'ya sarkıyor, buradan Beytogla'nın kuzey yamaçlarına geçiyor, Lut Gölü'nün kuzey körfezinde, Şera Irmağı'nın güney ağzında bitiyordu. Güney sınırı buydu. Şera Irmağı doğu sınırını oluşturuyordu. Boy sayısına göre Benyamin oğullarının payına düşen mülkün sınırları çepeçevre buydu. Boy sayısına göre Benyamin oğulları oymağının payına düşen kentler şunlardı, Eriha, Beytogla, Emek Kesis, Beytarava, Semaraim, Beytel, Avvim, Para, Ofra, Kefar Ammoni, Ofni, Geva, köyleriyle birlikte 12 kent. Givon, Rama, Birot, Mispe, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpiyıl, Tarala, Sela, Haelef, Yevus Yeruşalim Givat ve Kiryat, köyleriyle birlikte 14 kent. Boy sayısına göre Benyamin oğullarının payı buydu.
Şimonoğullarına verilen topraklar bölüm 19 2. kura Şimon'a, boy sayısına göre Şimonoğulları oymağına düştü. Onların payı Yahudaoğullarına düşen payın sınırları içinde kalıyordu. Bu pay bir Şeva ya da Şeva, Molada, Hasar Şuul, Bala, Esem, Eltılat, Betul, Horma, Ziklak, Beyt Markavıt, Hasar Susa, Beyt Levut ve Şaruhen'i içeriyordu. Köyleriyle birlikte toplam 13 kent. Ayin, Rimon, Eter ve Aşan, köyleriyle birlikte 4 kent. Balat 1, yani Negev'deki Rama'ya kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler de Şimonoğullarına aitti. Boy sayısına göre Şimonoğulları oymağının payı buydu. Şimonoğullarına verilen pay Yahudaoğullarının payından alınmıştı. Çünkü Yahudaoğullarının payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimonoğullarının payı Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu. Zebulunoğullarına verilen topraklar 3. kura boy sayısına göre Zebulunoğullarına düştü. Topraklarının sınırı Sarid'e kadar uzanıyordu. Sınır batıda Marala'ya doğru çıkıyor, Dabbeşet'e erişip Yokniyim karşısındaki vadiye uzanıyor, Sarid'den doğuya, gündoğusuna, Kizlot Tavır sınırına dönüyor, oradan Daverat'a dayanıyor ve Yafya'ya çıkıyordu. Buradan yine doğuya, Gathefır ve Etkasin'e geçiyor, Rimon'a uzanıyor, Nea'ya kıvrılıyordu. Kuzey sınırı buradan Henaton'a dönüyor ve Yiftahel Vadisi'nde son buluyordu. Kattat, Nahalal, Şimron, Yidala ve Beytlehem, köyleriyle birlikte 12 kentti. Boy sayısına göre Zebulunoğullarının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi. İssakaroğullarına verilen topraklar 4. kura İssakar'a, boy sayısına göre İssakaroğullarına düştü. Yiziril, Kesulot, Şunem, Hafarayim, Şın, Anaharat, Rabbit, Kişyon, Evz, Remet, Eygenim, Eyn Hadda ve Beytpasız bu sınırların içinde kalıyordu. Sınır tavır, Şahasima ve Beyt Şemeş boyunca uzanarak Şera Irmağı'nda son buluyordu. Köyleriyle birlikte 16 kentti. Boy sayısına göre İssakaroğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi. Aşeroğullarına verilen topraklar 5. kura boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına düştü. Sınırları içindeki kentler Helkat, Hali, Beten, Akşaf, Allammelek, Amat ve Mişal'dı. Sınır batıda Karmıl ve Şeor Livnat'a erişiyordu. Buradan doğuya, Beyt Dagon'a dönüyor, Zevul'un sınırı ve İftahel Vadisi boyunca uzanarak kuzeyde Beytemek ve Neyel'e ulaşıyordu. Kavul'un kuzeyinden, Evron, Rehov, Heman ve Kana'ya geçerek Büyük Sayda'ya kadar çıkıyordu. Buradan Rama'ya dönüyor, sonra surlarla çevrili Sur kentine uzanıyor, Hosa'ya dönerek Akziv yöresinde, Akdeniz'de sın buluyordu. Umma, Afek ve Rehov, köyleriyle birlikte 22 kent, boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına verilen payın içinde kalıyordu. Naftalioğullarına verilen topraklar 6. kura Naftali'ye, boy sayısına göre Naftalioğullarına düştü. Sınırları Helef ve Saanem'deki büyük meşe ağacından başlayarak Adamin Nekev ve Yavnil üzerinden Lakkum'a uzanıyor, Şera Irmağı'nda son buluyordu. Sınır buradan batıya yöneliyor, Aznat Tavır'dan geçerek Vok'a erişiyordu. Güneyde Zebulun toprakları, batıda Aşer toprakları, doğuda ise Şera Irmağı vardı. Dipnot, Septuaginta doğuda ise Şera Irmağı, Masoretik metin doğuda ise Şera Irmağı boyunca uzanan Yahuda toprakları. Surlu kentler şunlardı: Sidim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinrit, Adama, Rama, Hasır, Kedeş, Edrey, Eyn Hasır, Yirın, Migdal El, Horem, Beytanat, Beyt Şemeş, köyleriyle birlikte toplam 19 kent. Boy sayısına göre Naftalioğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi. Danoğullarına verilen topraklar 7. kura boy sayısına göre Danoğulları oymağına düştü. Mülklerinin sınırı içinde kalan kentler şunlardı: Sora, Eştaol, İre Şemeş, Şalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibbeton, Balat, Yehud, Beneberak, Gatrim'in, Meyarkon ve Yafa'nın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon. Topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşem'e saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Dan'ın anısına buraya Dan adını verdiler. Boy sayısına göre Danoğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi. Yeşun'un payı İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra,
kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler. Rabbin buyruğu uyarınca, ona istediği kenti, Efraim'in dağlık bölgesindeki Timnat Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti. Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boybaşları tarafından Şilo'da Rabbin önünde, buluşma çadırının kapısında kura ile pay olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar. Sığınak Kentler bölüm 20. Bundan sonra Rab Yeşu'ya, Musa aracılığıyla size buyurduğum gibi, İsraillilere kendileri için sığınak olacak kentler seçmelerini söyle dedi. Öyle ki, istemeyerek, kazayla birini öldüren oraya kaçsın, sizin de öç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun. Bu kentlerden birine kaçan kişi, kentin kapısına gidip durumunu kent ileri gelenlerine anlatsın. Onlar da onu kente, yanlarına kabul edip kendileriyle birlikte oturacağı bir yer versinler. Öç almak isteyen kişi adam öldürenin peşine düşerse, kent ileri gelenleri onu teslim etmesinler. Çünkü adam öldüren öldürdüğü kişiye önceden kin beslemiyordu, onu istemeyerek öldürdü. Bu kişi topluluğun önüne çıkıp yargılanıncaya ve o dönemde görevli başkâhin ölünceye dek o kentte kalmalıdır. Ondan sonra kaçıp geldiği kente, kendi evine dönebilir. Böylece Naftali'nin dağlık bölgesinde bulunan Celile'deki Kedeş'i, Efraim'in dağlık bölgesindeki Şekem'i ve Yahuda'nın dağlık bölgesindeki Kiryat Arba'yı Hevron'u seçtiler. Ayrıca Şela Irmağı'nın kıyısındaki Eriha'nın doğusunda, Ruben Oymağı'nın sınırları içindeki kırsal bölgede bulunan Beser kentini, Ged Oymağı'nın sınırları içinde Gilat'taki Ramot'u, Manaşşe Oymağı sınırları içinde de Başan'daki Golan'ı belirlediler. Birini kazayla öldürüp kaçan bir İsraillinin ya da İsrailliler arasında yaşayan bir yabancının, topluluğun önünde yargılanmadan öç almak isteyenlerce öldürülmesini önlemek için belirlenen kentler bunlardı. Levililere ayrılan kentler bölüm 21 Levili boybaşları, Kenan topraklarında, Şilo'da, Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boybaşlarına giderek, Rab, Musa aracılığıyla bize oturmak için kentler, hayvanlarımız için de otlaklar verilmesini buyurmuştu dediler. Bunun üzerine İsrailliler Rabbin buyruğu uyarınca kendi paylarından Levililere otlaklarıyla birlikte şu kentleri verdiler, ilk kura Kehat boylarına düştü. Levililerden olan kâhin Harun'un oğullarına kurayla Yahuda, Şimon ve Benyamin oymaklarından 13 kent verildi. Geri kalan Kehat oğullarına Efraim, Dan ve Manaşşe oymağının yarısına ait boylardan alınan 10 kent kurayla verildi. Gerşon oğullarına kurayla İssakar, Aşer, Naftali oymaklarına ait boylardan ve Başan'da Manaşşe oymağının yarısından alınan 13 kent verildi. Merari oğullarına boy sayılarına göre Ruben, Ged ve Zevul'un oymaklarından alınan 12 kent verildi. Böylece Rabbin Musa aracılığıyla buyurduğu gibi, İsrailliler otlaklarıyla birlikte bu kentleri kurayla Levililere verdiler. Yahuda, Şimon oymaklarından alınan ve aşağıda adları verilen kentler, ilk kurayı çeken Levili Kehat boylarından Harun oğullarına ayrıldı. Yahuda'nın dağlık bölgesinde, Anaklıların atası Arba'nın adıyla anılan Kiryat Arba ile Hevron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi. Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefan oğlu Kalev'e mülk olarak verilmişti. Kâhin Harun'un oğullarına kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa, Holon, Devir, Ain, Yutta ve Beyt Şemeş kentleriyle bunların otlakları 2 oymaktan toplam 9 kent verildi. Benyamin oymağından da Givon, Geva, Anatot, Almon ve bunların otlakları, toplam 4 kent verildi. Böylece Harun'un soyundan gelen kâhinlere otlaklarıyla birlikte verilen kentlerin toplam sayısı 13'ü buldu. Kehatoğullarından geri kalan Levili ailelere gelince, kurada onlara düşen kentler Efraim oymağından alınmıştı. Bunlar, Efraim dağlık bölgesinde bulunan ve kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Şekem, Gezer, Kivsayim ve Beytor'un olmak üzere otlaklarıyla birlikte 4 kentti. Dan oymağından Elteke, Gibbeton, Ayalon ve Gatrim'in olmak üzere otlaklarıyla birlikte 4 kent, Manaşşe oymağının yarısından da Taanak, Gatrim'in ve otlakları olmak üzere 2 kent alındı. Böylece Kehatoğullarından geri kalan boylara otlaklarıyla birlikte verilen kentlerin toplam sayısı 10'u buldu.
Levili boylardan Gerşonoğullarına, Manasse oymağının yarısına ait Başan'da kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Golan ve Beştera, otlaklarıyla birlikte 2 kent, İssakar oymağından alınan Kişyon, Daverat, Yarmut ve Ein Genim olmak üzere otlaklarıyla birlikte 4 kent, Aşer oymağından alınan Mişal, Avdın, Helkat ve Rehov olmak üzere otlaklarıyla birlikte 4 kent, Naftali oymağından alınan ve kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Celile'deki Kedeş, Hemit-Dor, Kartan ve otlakları olmak üzere toplam 3 kent. Boy sayısına göre Gerşonoğullarına otlaklarıyla birlikte verilen kentlerin toplam sayısı 13'ü buldu. Merarioğulları boylarına, geri kalan Levililere, Zebulun oymağından alınan Yokniyim, Karta, Dimna ve Nahalal olmak üzere otlaklarıyla birlikte toplam 4 kent, Ruben oymağından alınan Beser, Yahsa, Kedemot ve Mefaat olmak üzere otlaklarıyla birlikte 4 kent, Ged oymağından alınan ve kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Gilat'taki Ramot, Mahanaim, Heşbon ve Yazer olmak üzere otlaklarıyla birlikte toplam 4 kent verildi. Boy sayısına göre Merarioğullarına, yani Levili boyların geri kalanlarına kurayla verilen kentlerin sayısı 12 idi. İsraillilerin toprakları içinde olup otlaklarıyla birlikte Levililere verilen kentlerin toplamı 48'i buluyordu. Bu kentlerin hepsinin çevresinde otlakları vardı. Otlaksız kent yoktu. Böylece Rab atalarına vermeye ant içtiği bütün ülkeyi İsraillilere vermiş oldu. İsrailliler de ülkeyi mülk edinip buraya yerleştiler. Rab atalarına ant içtiği gibi, onları her yönden rahata erdirdi. Düşmanlarından hiçbiri onların önünde tutunamadı. Rab hepsini onların eline teslim etti. Rabbin İsrail halkına verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı, hepsi yerine geldi. Doğuda yerleşen oymakların dönüşü bölüm 22. Bundan sonra Yeşu, Ruben ve Ged oymaklarıyla Manasse oymağının yarısını topladı. Onlara, Rabbin kulu Musa'nın size buyurduğu her şeyi yaptınız dedi, benim bütün buyruklarımı da yerine getirdiniz. Bugüne dek, bunca zaman kardeşlerinizi yalnız bırakmadınız, Tanrınız Rabbin sizi yükümlü saydığı buyruğu yerine getirdiniz. Görüyorsunuz, Tanrınız Rab, kardeşlerinize söylediği gibi, onları rahata kavuşturdu. Şimdi kalkın, Rabbin kulu Musa'nın, Şere ırmağının ötesinde size mülk olarak verdiği topraklardaki evlerinize dönün. Rabbin kulu Musa'nın size verdiği buyrukları ve kutsal yasayı yerine getirmeye çok dikkat edin. Tanrınız Rabbi sevin, tümüyle gösterdiği yolda yürüyün, buyruklarını yerine getirin, ona bağlı kalın, ona candan ve yürekten hizmet edin. Sonra onları kutsayıp yolcu etti. Onlar da evlerine döndüler. Musa Manasse oymağının yarısına Başan'da toprak vermişti. Yeşu da oymağın öbür yarısına Şere ırmağının batısında, öbür kardeşleri arasında toprak vermişti. Bu oymakları kutsayıp evlerine gönderirken, evlerinize büyük servetle, çok sayıda hayvanla, altın, gümüş, tunç, demir ve çok miktarda giysiyle dönün, dedi, düşmanlarınızdan elde ettiğiniz ganimeti kardeşlerinizle paylaşın. Böylece Rubenlilerle Gadlılar ve Manasse oymağının yarısı, Kenan topraklarındaki Şilo'dan, İsraillilerin yanından ayrıldılar, Rabbin buyruğu uyarınca, Musa aracılığıyla yurt edindikleri Gilat topraklarına kendi mülkleri olan topraklara dönmek üzere yola çıktılar. Rubenlilerle Gadlılar ve Manasse oymağının yarısı, Şere ırmağının Kenan topraklarında kalan kesimine varınca, ırmağı kıyısında büyük ve gösterişli bir sunak yaptılar. Rubenlilerle Gadlılar ve Manasse oymağının yarısının Kenan sınırında, Şere ırmağı kıyısında, İsraillilere ait topraklarda bir sunak yaptıklarını duyan İsrail topluluğu, onlara karşı savaşmak üzere Şilo'da toplandı. Ardından İsrailliler kâhin Elazar'ın oğlu Pinehas'ı Gilat bölgesine, Rubenlilerle Gadlılara ve Manasse oymağının yarısına gönderdiler. İsrail'in her oymağından birer temsilci olmak üzere 10 oymak önderini de onunla birlikte gönderdiler. Bunların her biri bir İsrail boyunun başıydı. Gilat topraklarına, Rubenlilerle Gadlılara ve Manasse oymağının yarısına gelen temsilciler şunları bildirdiler, Rabbin topluluğu, bugün kendinize bir sunak yaparak Rabbe baş kaldırdınız, onu izlemekten vazgeçtiniz diyor, İsrail'in Tanrısına karşı bu hainliği nasıl yaparsınız? Peor'un günahı bize yetmedi mi? Rabbin topluluğu onun yüzünden felakete uğradı.
Bugüne dek kendimizi bu günahtan temizleyebilmiş değiliz. Bugün Rabbi izlemekten vaz mı geçiyorsunuz? Eğer bugün Rabbe isyan ederseniz, o da yarın bütün İsrail topluluğuna öfkelenir. Eğer size ait olan topraklar murdarsa, Rabbin tapınağının bulunduğu Rabbe ait topraklara gelip aramızda mülk edinin. Kendinize, Tanrımız Rabbin sunağından başka bir sunak yaparak Rabbe ve bize karşı isyan etmeyin. Zerah oğlu Akan Rabbe adanan ganimete ihanet ettiğinde, bütün İsrail topluluğu Rabbin öfkesine uğramadı mı? Akan'ın günahı yalnız kendisini ölüme götürmekle kalmadı. Rubenlilerle Gadlılar ve Manaşşa oymağının yarısı, İsrail boybaşlarına şöyle karşılık verdiler: Tanrıların Tanrısı Rab, Tanrıların Tanrısı Rab her şeyi biliyor, İsrail de bilecek. Eğer yaptığımızı, Rabbe isyan etmek ya da ona ihanet etmek için yaptıysak, ya Rab, bugün bizi esirgeme. Eğer sunağı, Rabbi izlemekten vazgeçip yakmalık sunular ve tahıl ya da esenlik sunuları sunmak için yaptıysak, Rab bizden hesap sorsun. Bunu yaparken kaygımız şuydu: oğullarınız ileride bizim oğullarımıza, İsrail'in Tanrısı Rab ile ne ilginiz var? Ey Rubenliler ve Gadlılar, Rab Şera ırmağını sizinle bizim aramızda sınır yaptı. Sizin Rab'de hiçbir payınız yoktur diyebilir, oğullarımızı Rab'be tapmaktan alıkoyabilirler. Bu nedenle, kendimize bir sunak yapalım dedik. Yakmalık sunu ya da kurban sunmak için değil, yalnız sizinle bizim aramızda ve bizden sonra gelecek kuşaklar arasında bir tanık olması için yaptık. Böylece Rabbin tapınağında yakmalık sunularla, kurbanlarla ve esenlik sunularıyla Rabbe tapınacağız. Oğullarınız da ileride bizim oğullarımıza, Rab'de hiçbir payınız yok diyemeyecekler. Şöyle düşündük, ileride bize ya da gelecek kuşaklarımıza böyle bir şey diyecek olurlarsa, biz de, atalarımızın Rab için yaptığı sunağın örneğine bakın deriz. Yakmalık sunu ya da kurban sunmak için değildir bu. Sizinle bizim aramızdaki birliğin tanığıdır. Rabbe isyan etmek, bugün Rabbi izlemekten vazgeçmek, yakmalık sunu, tahıl sunusu ya da kurban sunmak için Tanrımız Rabbin sunağından, tapınağının önündeki sunaktan başka bir sunak yapmak bizden uzak olsun. Kâhin Pinehas ve onunla birlikte olan topluluk önderleri, yani İsrail'in boybaşları, Rubenlilerle Gadlıların ve Manaşşelilerin söylediklerini duyunca hoşnut kaldılar. Bunun üzerine kâhin Elazar'ın oğlu Pinehas, Rubenlilerle Gadlılara ve Manaşşelilere, şimdi Rabbin aramızda olduğunu biliyoruz dedi, çünkü ona ihanet etmediniz. Böylece İsraillileri onun elinden kurtardınız. Kâhin Elazar'ın oğlu Pinehas ve önderler, Rubenlilerle Gadlıların bulunduğu Gilat topraklarından Kenan topraklarına, İsraillilerin yanına dönüp olan biteni anlattılar. Anlatılanlardan hoşnut kalan İsrailliler Tanrı'ya övgüler sundular. Rubenlilerle Gadlıların yaşadıkları toprakların üzerine yürüyüp savaşmaktan ve orayı yakıp yıkmaktan bir daha söz etmediler. Rubenlilerle Gadlılar, bu sunak Rabbin Tanrı olduğuna sizinle bizim aramızda tanıktır diyerek sunağa, tanık adını verdiler. Yeşu'nun veda konuşması bölüm 23. Rab İsrail'i çevresindeki bütün düşmanlarından kurtarıp esenliğe kavuşturdu. Aradan uzun zaman geçmişti. Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. Bu nedenle ileri gelenleri, boybaşlarını, hakimleri, görevlileri, bütün İsrail halkını topladı. Onlara, kocadım, yaşım hayli ilerledi dedi. Tanrınız Rabbin sizin yararınıza bütün bu uluslara neler yaptığını gördünüz. Çünkü sizin için savaşan Tanrınız Rab'di. İşte Şera ırmağından günbatısındaki Akdeniz'e dek yok ettiğim bütün bu uluslarla birlikte, geri kalan ulusların topraklarını da kurayla oymaklarınıza mülk olarak böldüm. Tanrınız Rab bu ulusları önünüzden püskürtüp sürecektir. Tanrınız Rabbin size söz verdiği gibi, onların topraklarını mülk edineceksiniz. Musa'nın yasa kitabında yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın. Aranızda kalan uluslarla hiçbir ilişkiniz olmasın, ilahlarının adını anmayın, kimseye onların adıyla ant içirmeyin, onlara kulluk edip tapmayın. Bugüne dek yaptığınız gibi, Tanrınız Rab ve sımsıkı bağlı kalın. Çünkü Rab büyük ve güçlü ulusları önünüzden sürdü. Bugüne dek hiçbiri önünüzde tutunamadı. Biriniz 1000 kişiyi kovalayacak. Çünkü Tanrınız Rab, size söylediği gibi, yerinize savaşacak. Bunun için Tanrınız Rabbi sevmeye çok dikkat edin.
Çünkü ona sırt çevirir, sağ kalıp aranızda yaşayan bu uluslarla birlik olur, onlara kız verip onlardan kız alır, onlarla oturup kalkarsanız, iyi bilin ki, Tanrınız Rab bu ulusları artık önünüzden sürmeyecek. Ve sizler Tanrınız Rabbin size verdiği bu güzel topraklardan yok oluncaya dek bu uluslar sizin için tuzak, kapan, sırtınızda kırbaç, gözlerinizde diken olacaklar. İşte her insan gibi ben de bu dünyadan göçüp gitmek üzereyim. Bütün varlığınızla ve yüreğinizle biliyorsunuz ki, Tanrınız Rabbin size verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı, hepsi gerçekleşti, boş çıkan olmadı. Tanrınız Rabbin size verdiği sözlerin tümü nasıl gerçekleştiyse, Tanrınız Rab verdiği bu güzel topraklardan sizi yok edene dek sözünü ettiği bütün kötülükleri de öylece başınıza getirecektir. Tanrınız Rabbin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, Rabbin öfkesi size karşı alevlenecek, Rabbin size verdiği bu güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz. Şekem'de yenilenen antlaşma bölüm 24 Yeşu İsrail oymaklarının tümünü Şekem'de topladıktan sonra, İsrail'in ileri gelenlerini, boybaşlarını, hakimlerini, görevlilerini yanına çağırdı. Hepsi gelip Tanrı'nın önünde durdular. Yeşu bütün halka, İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor diye söze başladı, İbrahim'in ve Nahor'un babası Terah ve öbür atalarınız eski çağlarda Fırat ırmağının ötesinde yaşar, başka ilahlara kulluk ederlerdi. Ama ben atanız İbrahim'i ırmağın öte yakasından alıp bütün Kenan topraklarında dolaştırdım, soyunu çoğalttım, ona İshak'ı verdim. İshak'a da Yakup ve Esav'ı verdim. Esav'a mülk edinmesi için Seir dağlık bölgesini bağışladım. Yakup'la oğulları ise Mısır'a gittiler. Ardından Musa ile Harun'u Mısır'a gönderdim. Orada yaptıklarımla Mısırlıları felakete uğrattım, sonra sizi Mısır'dan çıkardım. Evet, atalarınızı Mısır'dan çıkardım, gelip denize dayandılar. Mısırlılar savaş arabalarıyla, atlılarıyla atalarınızı Kızıldeniz'e dek kovaladılar. Atalarınız bana yakarınca, onlarla Mısırlıların arasına karanlık çöktürdüm. Mısırlıları deniz sularıyla örttüm. Mısır'da yaptıklarımı gözlerinizle gördünüz. Uzun zaman çölde yaşadınız. Sonra sizi Şera ırmağının ötesinde yaşayan Amorluların topraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinize teslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz. Onları önünüzden yok ettim. Moav kralı Sipor oğlu Balak, İsrail'e karşı savaşmaya hazırlandığında, haber gönderip Bör oğlu Balam'ı size lanet etmeye çağırdı. Ama ben Balam'ı dinlemeyi reddettim. O da sizi tekrar kutsadı, böylece sizi onun elinden kurtardım. Sonra Şera ırmağını geçip Eriha'ya geldiniz. Size karşı savaşan Erihalıları, Amor, Periz, Kenan, Hitit, Girgaş, Hiv ve Yebus halklarını elinize teslim ettim. Önden gönderdiğim eşek arısı Amorlu iki kralı önünüzden kovdu. Bu işi kılıcınız ya da yayınız yapmadı. Dipnot, eşek arısı, İbranice sözcüğün anlamı kesin bilinmiyor. Dehşet ya da bir çeşit hastalık anlamına da gelebilir. Böylece, emek vermediğiniz toprakları, kurmadığınız kentleri size verdim. Buralarda yaşıyor, dikmediğiniz bağlardan, zeytinliklerden yiyorsunuz. Bunun için Rab'den korkun, içtenlik ve bağlılıkla ona kulluk edin diye devam etti, atalarınızın Fırat ırmağının ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın, Rab'be kulluk edin. İçinizden Rab'be kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat ırmağının ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz. Halk, Rabbi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek bizden uzak olsun diye karşılık verdi, çünkü bizi ve atalarımızı Mısır'da kölelikten kurtarıp oradan çıkaran, gözümüzün önünde o büyük mucizeleri yaratan, bütün yolculuğumuz ve uluslar arasından geçişimiz boyunca bizi koruyan Tanrımız Rab'dir. Rab bu ülkede yaşayan bütün ulusları, yani Amorluları önümüzden kovdu. Biz de ona kulluk edeceğiz. Çünkü Tanrımız O'dur. Yeşu, ama sizler Rab'be kulluk edemeyeceksiniz dedi, çünkü O kutsal bir Tanrıdır, kıskanç bir Tanrıdır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak. Rabbi bırakıp yabancı ilahlara kulluk ederseniz, Rab daha önce size iyilik etmişken, bu kez size karşı döner, sizi felakete uğratıp yok eder. Halk, hayır Rab'be kulluk edeceğiz diye karşılık verdi.
O zaman Yeşu halka, kulluk etmek üzere Rabbi seçtiğinize siz kendiniz tanıksınız dedi. Evet, biz tanığız dediler. Yeşu, öyleyse şimdi aranızdaki yabancı ilahları atın, yüreğinizi İsrail'in Tanrısı Rab'be verin dedi. Halk, Tanrımız Rab'be kulluk edip onun sözünü dinleyeceğiz diye karşılık verdi. Yeşu o gün Şekem'de halk adına bir antlaşma yaptı. Onlar için kurallar ve ilkeler belirledi. Bunları Tanrı'nın yasa kitabına da geçirdi. Sonra büyük bir taş alıp oraya, Rabbin tapınağının yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına dikti. Ardından bütün halka, işte taş bize tanık olsun dedi. Çünkü Rabbin bize söylediği bütün sözleri işitti. Tanrınızı inkar ederseniz bu taş size karşı tanıklık edecek. Yeşu'nun ölümü bundan sonra Yeşu halkı mülk aldıkları topraklara gönderdi. Rabbin kulunun oğlu Yeşu bir süre sonra 110 yaşında öldü. Onu Efraim'in dağlık bölgesindeki Gaaş dağının kuzeyine, kendi mülkünün sınırları içinde kalan Timnat Serah'a gömdüler. Yeşu yaşadıkça ve Yeşu'dan sonra yaşayan ve Rabbin İsrail için yaptığı her şeyi bilen ileri gelenler durdukça İsrail halkı Rab'be kulluk etti. İsrailliler Mısır'dan çıkarken Yusuf'un kemiklerini de yanlarında getirmişlerdi. Bunları Yakup'un Şekem'deki tarlasına gömdüler. Yakup bu tarlayı Şekem'in babası Hamor'un torunlarından 100 parça gümüşe satın almıştı. Burası Yusuf soyundan gelenlerin mülkü oldu. Dipnot, 100 parça gümüş, İbranice 100 kesita. Kesita ağırlığı ve değeri bilinmeyen bir para birimiydi. Harun'un oğlu Elazar ölünce, onu Efraim'in dağlık bölgesinde oğlu Pinehas'a verilen tepeye gömdüler.